Herkese selam. Örgü Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizden fil modelini çalışacağız. Ben dantel ipiyle çalıştım. Siz ister bunu dantel anglezlerinizde kullanabilirsiniz. Koton iplerle runner örebilirsiniz. Daha kalın yünlerle yelek, hırka vesaire o tarz şeyler, bluzlar yapabilirsiniz. Birçok projenizde kullanabileceğiniz çok hoş bir model. Ee, Bunu isterseniz pamuk veya polyester makrome ile de orta sehpaya, konsola, runner'lar örebilirsiniz. Üstlerine değişik süslemeler yapıp ya da kenar kısımlarına şöyle göstereyim. Uçlarına saçaklar yapıp kullanabilirsiniz. Ben dediğim gibi dantel ipiyle çalıştım. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir file modeli. Bir süre böyle file modelleri çalışacağım. Çünkü çok isteyen takipçim var. Anglez işi yapıp değişik file modelleri arayanlarım var. Bana Instagram'dan ulaşıp örer misiniz diye model atanlar var. Yapımı çok kolay arkadaşlar. Bu şekilde çok hoş bir file modelimiz mevcut. Ben Ören Bayan Maxi ile ördüm. Renk numarası da 4651, etiketi yok. Renk numarasını iç kısmına not almışım. Etiketi maalesef yok. Ören Bayan Maxi'nin ipi. Tığ olarak da şöyle 12 no 1 milim tulip tığ kullandım. Şimdi dilerseniz yapım aşamasına geçelim. Evet, modelimiz 6 ve altının katlarından oluşuyor. En sonuna artı 5 zincir ekleyeceğiz. Ben şimdi sizlere daha küçük bir parçada göstereceğim. Sıkılama zincirini attıktan sonra zincirlerimi çekmeye başlıyorum. Evet, 24 tane zincir benim için yeterli. 4 tane model gösterebilirim size. Şimdi üstüne artı 5 ekliyorum. 2 3 4 5 tığımıza doluyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. zincire geri sayıp batıyoruz ve ikili trabzan örüyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. Aynı zincirin içine tekrar batıp şöyle küçük bir üçgen oluşturuyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. Bir tane zincir atlıyorum, ikincisine batıyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Başlangıç zincirini biraz bol bol çekmeye çalışalım, kasmasın alt kısmı. Şimdi burada zincir çekmeden tığıma doluyorum. 1 2 3 zincir atlayıp dördüncüsüne batıyorum. Modelimizin ilk sırasını kuruyoruz. 2 tane zincir, aynı zincirin içine tekrar batıp şu 2 zincir, bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan, sonrasında 5 zincir, bir trabzan. Modelin kurulumu bu. Bunun tekrarını yapacağız. Çok basit. İlk üçgenimizi yaptık. Yine 5 zincir çekiyorum. Bir zincir atlayıp ikincisine batıp trabzanımı ördüm. Evet, ikinci kez modeli kurmuş olduk. Doladım. 1 2 3 zincir atlıyorum. Dördüncüsüne battım. Trabzanımı ördüm. 2 zincir, aynı zincire tekrar batıyorum. Bir trabzan daha yapıyorum. 5 tane zincir çekiyoruz. Bir tane zincir atlayıp ikincisine batıyorum. Zinciri yapacağınız proje büyüklüğünde çekip fazlalık kalırsa kesip çıkartabilirsiniz de aynı zamanda.
O şekilde de yapabilirsiniz saymak istemiyorsanız. Doladım tığıma 1 2 3 tane atlayıp dördüncüye batıyorum. İkili trabzanımı ördüm. 2 zincir, tekrar aynı zincire batıyoruz. Bir trabzan daha. 5 tane zincir, bir zincir atlıyorum, ikincisine batıyorum. İkili trabzanımı örüyorum. Doluyorum tığıma. Bir zincir, iki zincirimiz kalıyor. Bir tanesini atlıyorum. Son zincire batıp kenardaki trabzanımı örüyorum. 3 tane zincir çekerek geri dönüyoruz. Tığıma doluyorum. Şu 5 zincirli boşluğun içine çalışacağız hep. Battım. Bir tane ikili trabzan ördüm. 5 tane zincir çekiyorum. Doladım tığıma. Aynı boşluğa bir daha batıp ikili trabzan örüyorum. Ve şöyle aynısından üst tarafa da yapmış olduk. Ters yöne dönerken ilk sıradan sonra arka sıraları örerken bu köşe dönüşü bu şekilde oluyor. 5 zincirli boşluğumuzu yapıyoruz. Tığımıza doluyoruz. 5 zincirli alana batıyoruz. İkili trabzan, 2 zincir çekip doladım. V şeklindeki küçük kutucuğumuzu yaptık. 5 tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğa yine batıyorum. Trabzanımı örüyorum. Ve ilk sırada yaptığımız aynı işlemi büyük boşluklara çalışarak yapıyoruz. Önce V şeklindeki küçük kutucuk, sonra 5 zincir büyük kutucuk. Doluyorum tığıma. Yandaki 5 zincirli boşluğa atlıyorum. İkili trabzanımı ördüm. 2 zincir çekiyorum. Tekrar batıyorum. Küçük kutucuğumuzu yaptık. 5 tane zincir çekiyorum. Yine aynı boşluğa batıyoruz. Trabzanımızı örüyoruz. Büyük kutucuğumuzu yaptık. Hep aynı. Bir küçük, bir büyük kutucuk. Her sırada yönleri değişmiş oluyor böylece. Ve o güzelim file görüntüsünü vermiş oluyor bize. Doluyoruz tığımıza. Bir sonrakine atlıyoruz. İkili trabzanımı ördüm. 2 zincir. Hemen aynı boşluğa batıyoruz. Trabzanımı örüyorum. 5 tane zincirimi çekiyorum. Yine aynı boşluğa batıyorum. Küçük kutucuk, büyük kutucuk. Bu şekilde. Doluyorum tığıma. Şu köşeyi zincirle dönmüştük. En son zincire batıp buraya bir tane trabzan ördüm. 2 tane zincir çekiyorum. Aynı zincire tekrar batıp bu köşemizi de bu şekilde dönüyoruz. Küçük bir üçgen oluşturuyoruz burada. 3 tane zincir çekerek ön yüzüne gelmiş oldum. Bakın şöyle göstereyim. Küçük kutucuk, büyük kutucuk. Ters yönde arka yüzünden gelirken de yine önce küçük kutucuğu yapıyoruz, büyük kutucuğu yapıyoruz. Yani aynı modeli kuruyoruz ama yönleri biri böyle, birini küçük kutucuk burada, diğerinde sol tarafta kalmış oluyor. Çok kolay bir model ve çok da hızlı ilerliyor. Döndüm. Doladım tığıma. Çalışacağımız alan hep şu 5 zincirli büyük kutu yaptığımız yer. Batıyorum hemen. İkili trabzanımı ördüm. Ne yapacaktık? Önce küçük kutucuğu 2 zincirimi çektim. Tekrar aynı boşluğa battım. Küçük kutumu yaptım. 5 zincirimi çekiyorum. Yine aynı boşluğa batıyorum. Büyük kutucuğumu yaptım. Gördünüz mü? Şöyle göstereyim. Küçük kutucuğumuz, büyük kutucuğumuz. Devam ediyorum. Doluyorum.
Bir sonraki kutucuğa atlarken zincir çekmiyoruz. Sadece doluyoruz. Kutucuğuma atladım. Trabzanımı yaptım. 2 zincir. Küçük kutucuğumu oluşturdum. 5 tane zincir. Hemen yine aynı boşluğa batıp büyük kutucuğumu yapmış oldum. Doluyorum tığıma. Bir sonraki büyük kutucuğa atlıyorum. İkili trabzanımı ördüm. 2 zincir. Yine aynısına batıyorum. Küçük kutucuğumu oluşturmuş oldum. 5 tane zincirimi çekiyorum. İkili trabzanımı örüyorum ve büyük kutucuğumu da yapmış oldum. Doluyorum. Büyük kutucuğa bir yandakine atladım. Trabzanımı ördüm. 2 zincir. Tekrar yanına batıyorum. Küçük kutucuğumu yaptım. 5 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar aynı boşluğa. Ve bakın yine küçük kutucuğum, büyük kutucuğum. Toplamda 1, 2, 3, 4 model üstüne 24 zincire modeli bu şekilde uyguluyoruz. Arka yüzünden bir kez daha örelim. Kenara gelmiştik. Doluyoruz. Kenarı 3 zincirle dönüyorduk. 1, 2, 3. en üstteki zincirin tepesine batıp kenara bir tane ikili trabzan yapıyoruz ve köşemiz bu şekilde tamamlanıyor. 3 zincir çekerek dönüyorum. Doladım tığıma. Hemen büyük kutucuğa batıyorum. Trabzanımı ördüm. 5 tane zincir. Ters yönde dönerken bu şekilde başlıyoruz. Bir tane büyük kutucuk yaptım. Doluyorum. Bir yandakine atlıyoruz hemen. İkili trabzanımı ördüm. 2 zincir. Önce küçük kutumuzu yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir doladım. Aynı boşluğa batıyorum yine. Büyük kutucuğumu yaptım. Bu şekilde. Doluyorum. Bir yandakine atlıyorum. Trabzanımı ördüm. 2 zincir. Önce küçük kutucuğumuzu yapıyoruz. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 zincir doladım. Aynı boşluğa batıyorum. Trabzanımı yaptım. Büyük kutucuğumu yapmış oldum. Doladım. Büyük kutucuğuma battım. Trabzanımı ördüm. 2 zincir. Tekrar aynı yere batıyorum boşluğa. Kutucuğumu yaptım. 5 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa batıyorum. Büyük kutuyu yaptım. Ve sıra sonuna geldik. Doluyorum. 3 zincir çektiğimiz yer en tepedekine batıyorum. Bir tane ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı zincire batıyorum. Buraya küçük bir köşe oluşturuyoruz. Tersten gelirken bitiriş bu şekilde. Ön yüzünden örerken sadece bir tane trabzan yapıp 3 zincir çekerek dönüyoruz. 3 tane zincirimizi çekip dönüyoruz. Hemen büyük kutucuğa trabzanımı yapıyorum. 2 zincir küçük kutumu yapıyorum. 5 tane zincir aynı boşluğa batıp büyük kutucuğumu yapıyorum ve bu şekilde model devam ediyor. Bir büyük kutucuk, bir küçük kutucuk. Ön yüzde de, arka yüzde de aynı çok güzel bir file görüntüsü veriyor. Umarım hoşunuza giderek örer. Birçok projenizde kullanırsınız. Ben çok severek ördüm. Çok da hoş duruyor. İrili ufaklı boşluklar görünüyor. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.